Herkese selamlar. Bugün sizlere New York'tan Times Meydanı'ndan sesleniyorum. Christmas tatili için geldiğimiz New York'ta gördüklerimizi, yaşadıklarımızı sizlerle de paylaşmak istedim. Şu an izlemiş olduğunuz video aslında New York serisinin ilk videosu olarak düşünebilirsiniz. Kanalı takip edip bildirimleri açarsanız sonraki videolarında yüklendikçe bildirimleri size gelir ve videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Peki bu video serisinde neler olacak? Öncelikle şu anda izlediğiniz gibi gündelik yaşadıklarımızı sizlerle vlog olarak paylaşacağız. Daha sonra ziyaret ettiğimiz yerleri, yaptığımız etkinlikleri de yine sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii yemek turları olmazsa olmaz. Buradaki lezzetleri sizlerle yine paylaşmayı planlıyoruz. New York turumuza tabii ki de Times Meydanı'yla başlayacaktık. Öncelikle havaalanına indikten sonra Times Meydanı'na nasıl gelebileceğinizi kısaca aktarmak isterim. JFK Havalimanı'na geldikten sonra tabelalarda AirTran tabelası göreceksiniz. Bu AirTran Manhattan'a gelmek için kullanacağınız iki trenden biri. AirTran treniyle beraber Jamaika durağına gidip orada A-trenine aktarma yapıp Times Meydanı'na gelebilirsiniz. AirTran'e giderken girişte herhangi bir kontrol veya bariyer görmeyeceksiniz. Yani binerken bilet almanız gerekmiyor. Ancak AirTran'den çıkarken $8,5 bir ücreti var. Bunu okutup o şekilde çıkmanız gerekiyor. Daha sonrasında da yaklaşık $3 bir ücretle beraber A-trenine binerek Times Meydanı'na kadar gelebilirsiniz. Times Meydanı'na geldiğinizde sizleri ilk olarak bu şekilde kostüm giymiş arkadaşlar karşılıyor. Sürekli olarak gelip sizlerle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bunu da daha sonrasında bahşiş isteyerek bir ücrete bağlıyorlar aslında. Net bir ücretleri yok. Tamamen bahşiş usulü çalışıyorlar. Biraz ısrarcılar. Fotoğraf çekilip çekilmemek sizlere bağlı. Daha sonra devam ettiğinizde genel olarak şurada hemen bir göstereyim. Dans eden arkadaşlar burayı bir kapatmış oluyor. Bu şekilde çember oluşturarak dans edip bahşiş topluyorlar. Ama bunların gösterileri çok yavaş. Yani böyle insanları topluyorlar, çizgi çekiyorlar, yok dubalar koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bir türlü hareket yapmıyorlar. Bir 10-15 dakika burada milleti bekletip bir iki tane takla atıp daha sonrasında bahşiş toplamaya başlıyorlar. Çok izlemeye değmez. Bunların çok daha güzellerini metrolarda yapıyorlar. Hani metroya bindiğinizde muhtemelen denk geleceksinizdir. Times Meydanı'nı arkamızda bırakıp Bryant Park'a doğru yürüyüş yapıyoruz. Bugün ilk günümüz olduğu için aslında hem kendimiz kısa bir hasret giderelim hem de sizlere video serisini tanıtalım diye çektiğim bir video oldu bu. Bu gezmiş olduğumuz kısımları ilerleyen videolarda daha detaylı tabii ki de göstereceğiz. Şimdi Bryant Park'a doğru ilerleyelim. Orada kurulmuş olan Christmas Market'te hızlı bir göz atalım. Bu arada Times Meydanı'nın ortasından size Times Meydanı'nda bir göstermek isterim. Gerçekten ışıl ışıl. Ekranlarla dolu ama hava karardıkça aslında Times Meydanı'na güzelliğini katan da bu ekranlar oluyor. New York Christmas'ta çok kalabalık arkadaşlar. Öncelikle Christmas döneminde veya bir bayramda tatilde gelmeyi planlıyorsanız bunu göze alacaksınız. İkinci olarak da her taraf ot kokuyor. İnanılmaz derecede bir ot kokusu var. Özellikle Rockefeller Center tarafı ağaç ve Saks Fifth Avenue'nun ışık şovu olduğu için ekstra kalabalık oluyor. Yani kitle halinde resmen yürüyorsunuz. Herkes aynı yerlere gidiyor. Böyle grup halinde geziyorsunuz gibi oluyor. Bir yandan yürürken bir yandan da size ufak tüyolar vereyim New York hakkında. Daha doğrusu yemek yerleri hakkında. Mesela videolarda çok görünmez ama bu Carlos Bakery'nin kurabiyesi çok güzeldir. Geldiğinizde denemenizi tavsiye ederim. Şu anda Bryant Park'tayız arkadaşlar. Bryant Park, New York'ta kurulan Christmas marketlerinden birine ev sahipliği yapıyor daha doğrusu. Bryant Park'ın bir tarafında şu arkada görmüş olduğunuz bina New York Halk Kütüphanesi. Burası 7 gün 24 saat aktif olan bir park. Yani şu anda Christmas Market kurulmuş olabilir. Ortasında da buz pateni pisti olması lazım. Henüz gitmediğim için bilmiyorum ama her kış buz pateni pisti de kuruluyor. Yazında aslında masaların, sandalyelerin olduğu, ortada çimenlerin olduğu, insanların gelip de kitaplarını alıp çimenlere yayılarak kitaplarını okuduğu, masalarda ders çalıştığı veya burada sosyalleştiği bir ortam. Dönem dönem böyle pazarlarda kurulup burada etkinlikler de düzenlenebiliyor. Bu arada Christmas Market demişken Avrupa'nın Christmas marketlerini Amerika'daki Christmas marketlere göre daha çok seviyorum. Amerika'da ev süslemeleri, ışıklandırmalar, ışık şovları kesinlikle Avrupa'dan çok daha iyi. Ama Avrupa'nın Christmas marketleriyle boy ölçüşemez. Bu da benim şahsi yorumumdur.
Bryant Park'ın her yerinde böyle küçük küçük dükkanlar kurmuşlar. Hem alışveriş hem yeme içme yerleri var. Birçok kültürden stand bulabiliyorsunuz. Şöyle sol tarafta da buz pateni pisti var. Birazdan oraya doğru da geçeceğiz. Buz patenini izlemeye geldik Bryant Park'ta ama tam da bakım saatine denk gelmişiz. Ama burada biz de buz pateni yapmayı planlıyoruz. Eğer yaparsak onun da videosu gelecek. Şöyle binaların ihtişamını da göstereyim. Bryant Park'ın konumu gerçekten çok güzel, muhteşem bir yerde. New York'un tam ortası da diyebiliriz. Yazı ayrı keyifli, kış ayrı keyifli. Gelirseniz mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim. Bu arada biraz önce bahsettiğim halk kütüphanesi tam arkamda duruyor. Muhtemelen önümüzdeki videolarda veya bu videonun devamında ön tarafından çekilmiş görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Bu arada şöyle bir Brezilya yemeği aldık. Yani atıştırmalık gibi aslında. Gelip burada bir yandan buz pateni izleyelim, bir yandan da atıştırmalıklarımızı yiyelim diye. Ama şansımıza buz pateni hepsi bakımda. Christmas Market dendiğinde tabii ki de bir yılbaşı ağacı olmazsa olmaz. Bu yılbaşı ağacını da çok güzel süslemişler. Bakım tamamlandı. Kaymaya başladılar. Yani Manhattan'ın göbeğinde gerçekten çok keyifli görünüyor. Arkadaşlar burada yine birçok ülkede görebileceğiniz yiyecekleri bulabiliyorsunuz. Şu Lazy Dog videolarda çok gördüğümüz bir yer. Popüler bir yer. Ayrıca Home Fried'de yine videolarda gördüğümüz çok tercih edilen bir yer. Crispy Chick yine bizim deneyeceğimiz ürünlerden biri. Önümüzdeki günlerde gelip burada yaptıkları lezzeti deneyeceğiz biz de. Çok kalabalık. Yani tam akşam olmadığı halinde bile kalabalık ki akşam burası daha adım atılmaz hale geliyor. Manhattan günün her saatinde güzel bir şehir. Çok sevdiğim bir şehir. Ama bana sorarsanız Manhattan geceleri çok daha keyifli, ışıl ışıl. Gerçekten böyle hani hayatın bitmediğini fark ettiğiniz şehirlerden biri. Ben gecesini çok fazla seviyorum Manhattan'ın. Gündüzünü de çok severim yani ben genel olarak Amerika'yı, New York'u çok seviyorum. Ama Manhattan gecesini kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Eğer havaalanından direkt Times'a veya Rockefeller Center gibi Manhattan'ın merkezine geldiyseniz ve valizleriniz elinizde kaldıysa Luggage Hero diye bir uygulama keşfettik. Bu uygulama aslında çevredeki dükkanlarla anlaşma yapmış bir valiz bırakabileceğiniz yerler gibi düşünebilirsiniz. Uygulama üzerinden girip size en yakın boş yeri olan dükkanı gösteriyor. Ve siz de uygulama üzerinden rezervasyon yaparak o dükkana giderek valizlerinizi bırakabiliyorsunuz. Saatlik $2 gibi bir ücreti var valiz başına. Çok ucuz değil. Çünkü açılışta bir $5, $6 civarı bir fee alıyor. Ayrıca $7-8 civarında bir sigorta bedeli yansıtıyor size. Ama gelip böyle otelinize yerleşmeden önce birkaç saat Manhattan'da gezeyim, Times'a Rockefeller Center'a gelmişken hemen göreyim derseniz bu durumlarda kurtarıcı olabilir. Elinizde valizlerde dolaşmaktansa birkaç saatine buraya bırakabilirsiniz. Videoya başladığımız yer olan Times Meydanı'nda sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu bir seri olacak. Önümüzdeki haftalarda bu serinin devam videoları gelecek. New York'ta gezilecek, görülecek yerleri, yapılacak etkinlikleri, alışveriş için nerelere gideceğinizi, neler yiyeceğinizi hepsini bu seri içerisinde bulabileceksiniz. Ayrıca burada lokal lezzetleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her videonun içerisinde buradaki çevredeki dükkanlarla ilgili, yeme yerleriyle ilgili veya yaşamla ilgili trikleri de mümkün olduğunca sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildirimleri açıp yeni videoları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.